Nigenul feries gelmasmo en Targario lentrot, en Valerio e poenegorixan, Valeria muna engos nuhizissa. Nasıl ama? Artist giriş yaptım. Hay Valerian, böyle kralın şehrindeki avam takımı bilmez. Nerede kalmıştık? Westeros'ta Akgülenlerle yapılan büyük savaşın ardından duvar inşa edilmiş ve huzurlu olarak görebileceğimiz birkaç yüzyıl geçmişti. Westeros'un bugününü belirleyen olay ise fetihten önce yaklaşık 6000 yılına denk gelen Andalların istilası olacaktı. İsimlerini Essos kıtasında bulunan Andalos tepelerinden alan bu halkın tanrılarının suretlerini bu tepelerde gördüğü söylenir. Bu yüzden sıkı bir şekilde 7 inancına bağlılardı ve bu inanç onları Westeros'a yönlendirmişti. Bir nevi misyonerlik amacı taşıyan Andallar, Westeros'a parmaklar denilen bölgeden giriyorlar ve bütün kıtaya yayılmayı başarıyorlar. Tanrılarının inancını simgeleyen 7 köşeli yıldız işlenmiş sancaklarının altında ilerlerken karşılarına çıkan bütün ormanın çocuklarını acımadan öldürüyorlar. Bu saldırılardan kaçmayı başarabilen bir avuç ormanın çocuğu surun ötesinde yaşamaya başlıyor ve o kadar gizli bir hayat sürüyorlar ki yıllar geçtiğinde artık birer efsane haline gelmiş oluyorlar. Andallar kuzey dışında bütün Westeros'u fethetmeyi başarıyorlar ve 7 inancını yine kuzey hariç ve bugün Greyjoy'ların evi olarak bilinen Demir Adalar hariç bütün kıtaya yaymayı başarıyorlar. Bugünse hala kuzeyde eski tanrılara, Demir Adalardaysa boğulmuş tanrıya inanıyorlar. Yani ölen bir daha ölmez. Andallar 7 inancını kurdukları krallığın resmi dini olarak kabul ediyorlar. Bu yüzden bugün dizide gördüğümüz inanç çok eskilere dayanmakta ve kökleri bu kadar derinlere indiği için aslında bu derece ciddi bir otoriteye sahip. 7 inancı aslında 7 farklı tanrıya dayanmıyor. Bir tanrının 7 farklı görünümü olduğu düşünülüyor. Anne, anneliği, merhameti ve doğurganlığı, baba, adaleti ve yargıyı, savaşçı, cesareti ve zaferi, bakire, masumiyeti, güzelliği ve namusu, yaşlı bilge, bilgeliği, demirci, el sanatlarını ve işçiliği, son olarak yabancı, ölümü ve bilinmezliği temsil ediyor. Genellikle istenilen şey doğrultusunda o tanrıya dua ediliyor. Örneğin savaşlarda cesaret vermesi için ve savaşın kazanılması için savaşçıya dua edildiğini görüyoruz. Westeros'ta kurulan krallıklara tek tek ayrı videolarda değineceğim. O yüzden hazır Westeros'ta Andalların hakimiyeti başlamışken bu sıralarda memleketin Valeria'da neler oluyordu onlara bakalım. Küçük, minnoş bir medeniyet olan Valeria'nın halkı kendi halinde çobanlıkla uğraşan sıradan insanlardı. Valeria Yarımadası'nda 14 Ateşler adıyla bilinen yanardağ zinciri bulunmaktaydı ve bu yanardağların altında da çok geniş madenler yer almaktaydı. Valeria köleleri bu madenlerde kazı yapmaktalardı. Ama bir gün bu madenlerde ejderhaları keşfettiler ve nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şekilde ejderhaları ehlileştirmeyi başardılar. Ejderhaların efendisi olmayı başarınca Essos'taki en büyük ve görkemli imparatorluk olarak bilinen Giscari'yi bile yıkmayı başardılar. O da yetmedi. Daha sonra gözlerini başka bir medeniyet olan Rhoynar'lara diktiler. Ejderhalar o kadar yıkıcı silahlardı ki karşılarında hiçbir ordu duramıyordu. Fakat Rhoynar'ların bir kısmı Valeria halkından kaçmayı başardı. Rhoynar'ların savaşçı kraliçesi olarak bilinen Nymeria, ki evet Arya'nın kurdunun ismi işte bu Nymeria'dan geliyor, yanına bir grup Rhoynarlı'yı alıp Dorne kıyılarına ulaşmayı başardı. Martelllerin soyu da bu Nymeria'dan geliyor. Valeria'nın özgür halkı Essos'ta gücüne güç katmaya devam etti ve Valeria kıtanın en görkemli şehri haline gelmişti. Fakat Valeria halkı hiçbir zaman bir imparatorluk kurma gereği duymadı. O yüzden hala biz özgür halk olarak onları anıyoruz. Targaryenların atası olan bu halk kendilerine has çelik üretimiyle ünlülerdi. Valeria çeliği bugün sırrını kimsenin bilmediği büyülerle dövülmekteydi ve bu çelikten yapılan kılıçlar oldukça
hafif ve keskin kılıçlardı. Zaten nasıl yapıldığı bir sır olduğu için Westeros'ta bugün bu kılıçlar çok büyük değer taşıyor. Westeros'ta birkaç ailede bir tane yadigar Valyria kılıcı olduğunu biliyoruz. Fakat bu kılıçlar fiziksel özelliklerinden dolayı değerli değiller. Nasıl yapıldıkları hala bilinmediği için çok değerliler. O yüzden bir ailenin bu Valyria kılıcına sahip olması Westeros'ta çok ciddi bir statü göstergesi olarak görülüyor. Görkemli bir şehir haline gelen bu yarımada Valyria kıyameti denen doğal afetle birlikte tarihin tozlu sayfalarına karışıyor. Fakat bu afetten önce soylu lordlardan birinin kızı bir kehanette bulunuyor ve Valyria'nın yerle bir olacağını önceden söylüyor. Bu kehanete inanan bir grup Valyrialı Westeros'a gelerek Ejderha Kayası'nı kuruyorlar ve orada yaşamaya başlıyorlar. Kehanet gerçekten doğru çıkarak 12 yıl sonra muhtemelen bir yanardağ patlaması yüzünden Valyria tuzla buz oluyor. Ve bugün adanın bir kısmını yutan sulara Tüten Deniz adı verilmekte ve oraya gitmeye cesaret eden çok az insan var. Valyria felaketine yakalanmayıp kaçanlardan biri olan Aegon Targaryen, kalan son 3 ejderha ile birlikte bütün kıtayı fethedecek ve 300 yıl süren Targaryen hükümdarlığını başlatacaktı. Hatta bu fetih Westeros takvimlerinde miladı belirleyecekti. Yani gerçekleri tarih yazar, tarihi de Targaryenlar. Westeros tarihine birkaç parantez açarak tek tek ailelerin tarihini anlatarak devam edeceğim. Ama şimdilik bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve benzer videolar görmeyi istiyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.